Allah Allah. Hala bir şey yok. Yoksa yok. Hala yok. Bekle. Bekliyorum zaten. Sabret, sabret. Gecikti kesin yağmurdan. Söylenmeyin. Mümkün mü? Bekliyoruz. Bekliyoruz da gelmiyor. Acelemiz yok. Çok iş olacak ama. Hallederiz. Nasıl yetiştireceğiz? Hiç bu kadar beklemezdik. Kesin yağmurdan. Acaba? Söylenmeyin. Hayır efendim ben söylenmiyorum. Benim Efendim, maksadım merhabalar. iş. Tayin belge. Daktilo olarak. Daktilo? Ha, arkadaş yeni daktilomuz. Abidin Bey yerine. Geçen yılki daktilomuz Abidin Bey. Hani raporda ciddi bir yanlış yapmıştı. Değiştirilmesini talep etmiştim. Abidin gitti mi? Gitti. Hadi ya. Güzel tavla oynuyordu. Veda etseydik. İyi adamdı da zar tutuyordu galiba. Siz hangi servisten geliyordunuz? Dil bilgisi efendim. İhtisas, bağlaç ve edatlar. Bizi tanıyor musunuz? Sözlükçülersiniz. Evet, sözlükçüleriz. Hah geldi. Buyurun. Ne iş yaptığımızı biliyor musunuz? Evet efendim. Büyük sözlükteki yeni sözcüklerin üretimi, eskilerin korunması ve gerektiğinde sakıncalı olanların yok edilmesinden sorumlusunuz. Öyleyiz. Tam zamanında geldin. Açıklandı. Sakıncalı sözcükler listesi. Sakıncalı olabilecek sözcükler listesi. Sakıncalı sözcük ne demek biliyor musun? En basitinden aşırılık ihtiva eden, toplumu infiale sürükleme ihtimali olan sözcükler sakıncalıdır. Kullanılmadığı için unutulmaya yüz tutmuş, sözlükte kalabalık yaratan sözcükler sakıncalıdır. Artık anlamını yitirmiş sözcükler. İçi boşalmışlar, büzüşmüşler. Hepsi sakıncalı. Bugün onların bir kısmından daha kurtulacağız. Büyük sözlük hep sımsıkı, dipdiri olmalı. Yıl boyu toplanırız. Önümüze bir liste gelir. Biz o listeyi kontrol ederek sözcüklere bakarız. Artık atılmayı hak eden sözcükleri de atarız. Fersude sözcüklerin aramızda işi yok. Fersude? Fersude işte. Yıpranmış. Aşınmış. Eskimiş. Biz bu Fersude'yi attık mı? Atmadık. Niye atmadık? Bak o bile bilmiyor. Şikayet eden olmadı. Sesi güzel. Fersude. Güzel. İşimize bakalım. Şimdi senden ne istiyoruz? Sözcükler ekrandan dosyalarımıza aktarılıyor. Hepsini tek tek tartışacağız. Sen alınan kararları kısa net raporla yeter. Ne biçimde ne de içerikte en ufak bir hatayı kabul edemeyiz. Ederiz. Ne? Ne kalıbında olumsuz fiil kullanılmaz efendim. Doğrusu ne biçimde ne içerikte en ufak bir hatayı kabul ederiz olacak. Aferin. Teşekkür ederim efendim. Seni denedik. Evet efendim. Bir sorun olursa çekinme sor. Teşekkür ederim efendim. Evet. Ekrandan dosyalara aktarım tamamsa ki tamam. Daktilomuz da hazırsa ki hazır. Başlıyoruz. Sözcük, sevinç. Kullanım sıklığı sıfıra yakın. Tanım. İstenen ya da hoşa giden şey gerçekleşince duyulan coşku. Neşe gibi. Hemen hemen. Biz bu neşeyi atmış mıyız? Neşe... Duruyor. Hem zaten neşe tam sevinç değil. Niye? Neşeli insan şendir ama illa sevinç duymak zorunda değildir. Biraz açalım. Mesela benim bir tanıdığım var. İsmi Neşe Şen. Kendisini üzgün gördüğüm zamanlar olmuştur. Sonuç. Neşe Şen her zaman sevinçli değildir. Ve O kadar. Yüzüm şen, hatıram şen. Üstad Bimen Şen'in şarkısı. Yüzüm şen, hatıram şen. Aslında şarkı şen olmakla alakalı. Ama araştırırsanız öyle bir durum yok. anlamadım. Yani kayıtlara baktığınızda dönemin şen olduğuna dair bir bilgi yok. Hangi kayıtlar? Müzik tarihi, devlet tarihi. Kayıtlar burada mı? Yo, ne iş var burada? Olmadığını biliyorum. Yani
Konu dışına çıkmayalım. Dilin tarihten ayrılması mümkün mü? Sevinç'le birlikte şen sözcüğünü de mi atalım diyorsun? Hayır efendim, ne alakası var şimdi? Sen söyle ne alakası var? Biz niye Sevinç'i bıraktık şenle uğraşıyoruz şu anda? Hayır biz bir şeyle uğraşmıyoruz. Laf oraya geldi. Laf kendi başına bir yerden bir yere gider mi canım? Kıraathane mi burası? Hayır yani herkes kendi anısını anlatmaya başlarsa iki sözcük atamayız. Biraz ciddiye. Tamam, şöyle toparladım. Sevinç neşe değildir. Neşenin hala kullanımda olması, sevincin sözlükte kalmasına sebep olamaz. Sonuç. Sonuç, sevincin kullanımı sıfıra yakın olduğu için sözlükten atılabilir. Yaz. Yapılan görüşmede şen, sevinç sözcüğünün son yıllarda halkımızca kullanılmadığı tespit edildiğinden sözlükten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Sevinç atıldı evet. Sıradaki. Sözcük sevda, Kullanım sıklığı, seyrek. tanım. Aşırı ilgi, arzu. Hiç uzatmaya gerek yok. Yaz. Şurası artık kesinlikle saptanmıştır ki her türlü aşırılık hem kişiye hem de topluma zarar vermektedir. Örneğin, Aşırı solcu, aşırı dinci, aşırı demokrat. güzel. Sevda da aşırı sevgi olduğuna göre toplumda yaratacağı tahribat öngörülebilir. Dolayısıyla kaldırılmasına oy birliğiyle... Yazdın mı? Evet efendim. Sevda da derken daha iyi ne yaptı? Tabii ki ayırdım efendim. Aferin. Denedim yine seni. Adı neydi senin? Umut efendim. Ne? Umut. İlginç isim. Hiç duymadım. Sıradaki. Sözcük arzu. Kullanım sıklığı pek seyrek. Tanım. Dilek, istek. Bence ortada. Kalabilir hatta. Hayır, sakıncalı. Neden? Açıklayacağım, bir saniye. Bir şeyler karaladım, okuyabilir miyim? Tabii. Arzu etmenin sonu yoktur. Bir şeyi arzulayan her şeyi arzular. Her şeyi arzulayan arzuladığı her şeye ulaşamaz. Ulaşamayınca da mutsuz olur. Mutsuz birey mutsuz toplumu doğurur. Bu nedenle arzu sözcüğünü sözlükten kaldırmak, toplumdaki mutsuzluğu ortadan kaldırmak demektir. Geç bile kalınmıştır. Arzunun yokluğu uzun vadede bireye mutluluk verir. Bireysel mutluluk toplumsal mutluluğu getirir. Nasıl? Güzel. Yazdın mı? Yalnız arada geç bile kalınmıştır gibi bir şey var. O olmaz. Doğrudan bizi suçluyor. Evet. Tabii ki efendim. Hadi biraz hızlanalım. Tamam ben anladım. Yaz. Oy birliğiyle karar verilmiştir. Sıradaki. Rüya. Kullanım sıklığı mutedil. Tanım. Düş. Tanım değil, eş anlam bu. Bu niye sakıncalı? Rüyada bir sıkıntı yok ki. Olmaz mı? Rüyada ne göreceği insanın elinde değildir. Ve Nasıl ve? İnsanın gördüğü rüyada kendisini mutlu edecek bir durum varsa ve o durumu uyandıktan sonra da yaşamak isterse, istesin. istesin tabii de rüyasında gördüğü şeyi gerçek hayatta yaşayamazsa mutsuz olur. Bu rüyayla mı ilgili, rüyada gördükleriyle mi? Aynı kapıya çıkar. Rüya sözcüğünü sözlükten çıkarmak, toplumdaki mutsuzluğu ortadan kaldırmak için atılması elzem bir adımdır. Rüyanın yokluğu kişiye mutluluk verir. Bireysel mutluluk toplumsal mutluluğu getirir. Benim itirazım var yalnız. Ne konuda? Bağlantılı sözcükler ne olacak? Nasıl olacak? Şimdi rüya sözcüğüne doğrudan bağlantılı 50-60 tane sözcük var. Hülya, uyku, uyku sersemi, yatak, yastık, bilinç, bilinç dışı vesaire. Bunlar ne olacak? Hani bu kadar çok şeyi atmaya hazır mıyız? Yok canım. Niye atıyoruz?
Belki zamanla. O kadar değil yahu. Heh, o zaman hatırlatmama müsaade edin. İyimserlik. Ne olmuş? Seneler önce sakıncalı dedik, çıkardık, başımıza iş aldık. Ne olmuştu? İyimserliğin tersi kötümserlik. Atmayı unuttuk. Hiç hatırlamıyorum. İnsanlar iyimserliği kullanmayı unuttular ama kötümserliği kullanmaya devam ettiler. Kafalar karıştı. Heh, işte bu yüzden kesin çözüm bir kelimeyi attığımız zaman etrafında ne var ne yok hepsini atmalıyız. Ay yok artık. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Benim yazım kılavuzu 12. kısımda çalışan bir arkadaşım var. Evet. İsmi Rüya. Güzel isim. Ona ne olacak? Ne olacak? Yani ismi büyük sözcükten çıkınca, rüya olmayınca rüyalara ne olacak? Münirlere, hüdayilere, şemillere ne olduysa o olacak. Zamanla manasını düşünmeye bırakacağız. Bir ses olarak kalacak o kadar. Sen isminin manasını biliyor musun? Ya. Neydi bunun adı? Peki Karabasan? Karabasan nereden çıktı? Karabasan rüyayla bağlantılı ama sadece rüyalarda geçen bir sözcük değil. Onu da atabilir miyiz? Yani rüyalarla beraber Karabasan'ı da attık diyelim. Gerçek hayattaki Karabasanlar ne olacak? Henüz bir şey atmadık. Şimdi rüya sözcüğünü atınca rüyalara atmıyoruz. Sadece onlara artık rüya demiyoruz. Yani insanlar gördüklerini, yaşadıklarını bilemeyecekler, isim veremeyecekler. Evet ama rüya görmeye devam edecekler. Tabii. Yani Yoksa rüya da mı görmeyeceğiz artık? Yani bu rüyalar onları tanımlayamadığımız için yok mu olacaklar? yanlış. Efendim? Yok mu olacak? Anlamıyorum. Yanlış kullandın. Rüyalar yok mu olacaklar denmez. Rüyalar yok mu olacak denir. Çoğulluk öznede vurgulanıyorsa fiilde vurgulanmaz. Acıkan var mı? Hı? Ara verelim. Kararı dönüşe bırakırız. Sen de karnını doyur. İşimiz uzun. Yüzüm şaştı.